Bir ülkenin savunma gücünü anlamak istiyorsanız, sadece envanter listesine bakmak yetmez. Kaç tankı var, kaç uçağı var, kaç gemisi var, elbette bunlar önemlidir. Ama modern savaşta asıl soru artık bu değildir. Asıl soru şudur. O tankın motoru kimde, o uçağın yazılımı kimde, o helikopterin ihracat izni kimde, o geminin savaş yönetim sistemi kimde? O İHA'nın kamerası, veri bağı, bakım zinciri ve mühimmatı kimde? Çünkü modern savaşta bağımlılık her zaman cephede başlamaz. Bazen depoda başlar, bazen motor kutusunda başlar, bazen yazılım satırında başlar. Bazen ihracat lisansında başlar. Bazen de müttefik dediğiniz ülkenin tek bir imzasında başlar. Türkiye'nin savunma sanayi hikayesi, bu yüzden sadece bir başarı hikayesi değildir. Stratejik odak olarak bu videoda, ezberlenmiş bir başarı masalı anlatmayacağız. Konuyu, milli ve dini duyguların sömürüldüğü sansasyonel başlıklarla değil, açık kaynaklara dayalı soğukkanlı bir analizle ele alacağız. Bu yaklaşımı değerli buluyorsanız, stratejik odak ailemize katılarak bu uzun vadeli analiz yolculuğuna ortak olabilirsiniz. Bu hikayenin kökü bugün de başlamıyor. 1910'lu yıllara geldiğimizde, Osmanlı ordusu modernleşmeye çalışıyordu. Ama bu modernleşmenin önemli bir bölümü, dışarıdan alınan sistemlere dayanıyordu. Tüfekte Mauser, topta kurup, bakımda, mühimmatta, teknik eğitimde ve ikmalde dış etki vardı. İlk bakışta bu bir modernleşmeydi. Ama derinde çok daha sert bir gerçek vardı. Silahı satın almak, onun kaderine hakim olmak anlamına gelmiyordu. Çünkü savaş uzadığında mesele artık sadece cephedeki asker değil, üretim hattı, tamir kapasitesi, mühimmat sürekliliği ve ayakta kalan tedarik zinciriydi. Bu zincirin kritik halkaları dışarıdaysa, en güçlü görünen ordu bile zamanla kendi lojistiğinin sınırlarına çarpıyordu. 1918 Mondros sonrasında silah ve cephane meselesi, sadece askeri bir konu olmaktan çıktı ve egemenlik meselesine dönüştü. O gün görülen şey şuydu. Savunma sanayiniz yoksa, cephedeki cesaret bile lojistik duvara çarpar. Türkiye'nin hafızasındaki ilk büyük dersti. Fakat modern dönemde bu ders çok daha sert biçimde tekrar yaşanacaktı. Tam da bu yüzden bu videoda bir başarı masalı anlatmayacağız. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye, çok sert bir gerçekle karşılaştı. Amerika Birleşik Devletleri ambargosu, sadece yeni silah alamamak anlamına gelmiyordu. Asıl mesele, eldeki sistemlerin sürdürülebilirliğiydi. Bir savaş uçağı hangarda bekliyorsa, onun adı artık sadece uçak değildir. Eksik yedek parçadır. Bir radar çalışıyor ama bakım zinciri dışarıdaysa, o radar sadece elektronik sistem değildir. Siyasi bağımlılıktır. Bir mühimmat kullanılabiliyor ama yenisi alınamıyorsa, ateş gücü artık askeri değil, diplomatik bir meseledir. Bu ambargo Türkiye'ye hava gücünün sadece uçak sayısından ibaret olmadığını gösterdi. Hava gücü, radar, elektronik harp, mühimmat, bakım, pilot eğitimi, yazılım, komuta kontrol ve lojistik süreklilik demekti. Yani gökyüzündeki güç, aslında yerdeki zincirin sağlamlığına bağlıydı. Türkiye'nin bu krize verdiği cevap ise, sadece daha fazla silah almak olmadı. Aselsan ile haberleşme, elektronik ve radar tarafı güçlendi. TUSAŞ ile havacılık sanayi kurumsal bir omurga kazandı. Roketsan ile roket, füze ve mühimmat ekosistemi büyüdü. Havelsan ile komuta kontrol, simülasyon ve yazılım alanı derinleşti. Burada kritik nokta şuydu. Türkiye sadece ürün üretmeye değil, sistem kurmaya başladı. Çünkü başkasının platformunu kullanabilirsiniz ama başkasının askeri mimarisine güvenerek bağımsız hareket edemezsiniz. 2000'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin karşısına bu kez başka bir ihtiyaç çıktı. Anlık istihbarat. Sınır hattında, dağlık arazide ve asimetrik tehdide karşı görmek gerekiyordu. Takip etmek gerekiyordu. Hedefi zaman kaybetmeden belirlemek gerekiyordu. Bu dönemde İsrail yapımı Heron insansız hava araçları devreye girdi. Fakat zamanla teknik sorunlar, bakım tartışmaları, yedek parça sıkıntıları ve diplomatik krizler, bu sistemlerin etrafında ciddi bir güven problemi oluşturdu.
Burada mesele sadece bir insansız hava aracının arızalanması değildi. Mesele, gökyüzündeki karar hızının kimin kontrolünde olduğuydu. Çünkü bir insansız hava aracı sadece kanat ve motor değildir. Kamera demektir, elektro-optik sistem demektir, veri bağı demektir. Yer kontrol istasyonu, yazılım, bakım zinciri ve mühimmat entegrasyonu demektir. Türkiye'nin İsrail tecrübesine verdiği cevap, bu yüzden sadece yerli drone yapalım demek olmadı. Bayraktar TB2 sahaya çıktı. Anka geliştirildi. Aksungur daha uzun havada kalış ve daha ağır görev yükleriyle devreye girdi. Akıncı daha yüksek faydalı yük ve stratejik taarruz kabiliyetiyle başka bir sınıfa geçti. Anka 3 ve Kızılelma ile insansız hava gücü, düşük görünürlük ve jet motorlu platformlara doğru genişledi. Mini akıllı mühimmat ailesi, MAMMEL, MAMK ve MAMAT gibi sistemlerle insansız hava aracını sadece izleyen bir platform olmaktan çıkarıp vurucu güce dönüştürdü. Aselfler gibi elektro-optik sistemler, dış sensör bağımlılığını azaltma hedefinin parçası oldu. Koral gibi elektronik harp sistemleri ise sadece görmek için değil, karşı tarafın görmesini bozmak için geliştirildi. Böylece İsrail'in gösterdiği boşluk, Türkiye'de insansız hava harp mimarisine dönüştü. Artık mesele tek bir İHA değildi. Mesele, gözetleme, hedefleme, vuruş, elektronik harp, veri bağı, mühimmat, bakım ve ihracatı aynı ekosistem içinde birleştirebilmekti. Burada izleyicinin sorması gereken soru şu: bir ülke kendi sensörünü, kendi veri bağını, kendi bakım zincirini ve kendi mühimmat entegrasyonunu kurmadan gerçekten bağımsız bir hava gücüne sahip olabilir mi? Avrupa kaynaklı krizler ise Türkiye'ye başka bir yerden ders verdi. Bu kez mesele gökyüzündeki göz değil, platformun beyniydi. Altay prototipi sahaya çıktığında görüntü etkileyiciydi. Gövde vardı, zırh vardı, atış kontrol kabiliyeti vardı, elektronik sistemlerde ciddi bir yerlileşme vardı. Dışarıdan bakıldığında tablo güçlü görünüyordu. Ama seri üretim hattının önünde görünmeyen bir duvar duruyordu. Motor ve transmisyon. Çünkü bazen platformun tamamı değil, platformun kalbi belirleyici olur. Motor, transmisyon, güç grubu ve kritik alt sistemler çözülmeden en gelişmiş platform bile takvime mahkum kalabilir. Altay ana muharebe tankı bunun en açık örneklerinden biri oldu. Almanya kaynaklı kısıtlamalar ve güç grubu sorunu, Altay'ın yıllarca gecikmesinde kritik başlıklardan biri haline geldi. Burada alınan ders çok açıktı. Bir platformun büyük bölümü sizin olabilir ama kritik parça dışarıdaysa, programın ritmi de dışarıdaki kararlarla şekillenir. Türkiye'nin kara tarafındaki cevabı bu yüzden sadece Altay olmadı. Yerli güç grubu çalışmaları hızlandı. Batu motor hedefi öne çıktı. BMC Power hattı daha kritik hale geldi. Pars, Kaplan, Kirpi, Kobra ve Vuran gibi zırhlı araç aileleri farklı görev alanlarında gelişti. Fırtına obüsü, kara ateş desteğinde ayrı bir etki alanı oluşturdu. Korkut alçak irtifa hava savunma sistemi, kara birliklerinin yakın hava tehdidine karşı korunmasında önemli bir katman haline geldi. OMTAS ve Karaok gibi tank savar mühimmatları, kara kuvvetlerinin vurucu gücünü yeni bir seviyeye taşıdı. Helikopter alanında yaşanan kriz ise, bu motor meselesinin daha dar ama çok çarpıcı bir örneğiydi. T-129 Atak, Türkiye'nin sahada etkili kullandığı ve ihracat potansiyeli yüksek bir taarruz helikopteriydi. Fakat Pakistan'a yapılması planlanan 30 helikopterlik ihracat sürecinde kritik bir sorun ortaya çıktı. Motor ve ihracat lisansı. T-129 Atak'ta kullanılan Nitetek motor ailesi, yabancı lisans ve izin zincirine bağlıydı. Bu nedenle helikopter Türkiye'de üretilse bile, ihracat sürecinin kaderi başka bir ülkenin onayına takılabiliyordu. Bu olay Türkiye'ye şunu gösterdi: bir platformu üretmek ile onu özgürce kullanmak ve ihraç etmek aynı şey değildir. Bu yüzden Gökbey sadece yerli genel maksat helikopteri değildir. Gökbey, döner kanat alanında bağımsızlık arayışının yeni halkasıdır. Daha önemlisi ise TS1400 motorudur. Çünkü TS1400 sadece teknik bir motor projesi değil, helikopter sınıfında dış lisans baskısını azaltma iradesidir.
Deniz tarafında ise bağımsızlık çoğu zaman geminin dışında değil, içinde saklıdır. Bir savaş gemisine dışarıdan baktığınızda bayrağı, gövdeyi, silüeti ve silahları görürsünüz. Ama gerçek bağımsızlık radar sisteminde, savaş yönetim sisteminde, sonarda, dikey lançerde, hava savunma füzesinde, torpido karşı tedbirinde ve ana tahrik sisteminde saklıdır. Bir gemi dışarıdan bakıldığında milli görünebilir. Ama içindeki savaş yönetim sistemi, sensörleri ve mühimmatı dış kaynaklara bağımlıysa, o geminin gerçek hareket serbestisi sınırlanır. Türkiye'nin denizdeki cevabı bu yüzden Milgem ile başladı ama orada kalmadı. D sınıfı korvetler, milli gemi inşa kabiliyetinin temelini attı. İ sınıfı fırkateynler, daha büyük ve daha karmaşık savaş gemisi mimarisine geçişi temsil etti. Advent Savaş Yönetim Sistemi, gemilerin beynini yerlileştirme çabasının merkezine yerleşti. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemiyi son hatta koruyacak, yerli çözüm olarak öne çıktı. Levent gibi deniz hava savunma çözümleri, füze tehdidine karşı daha yerli bir koruma hattı kurma hedefini temsil etti. DÜFAS gibi sonar projeleri, denizaltı tehdidine karşı sensör bağımsızlığı açısından kritik hale geldi. Marlin ve Ulak gibi insansız deniz araçları, denizde sadece gemi değil, otonom görev ağı kurma fikrini gösterdi. TCG Anadolu ise, bu dönüşümün sembollerinden biri oldu. Klasik anlamda bir uçak gemisi değil, ama insansız hava araçlarıyla denizden güç aktarımı fikrini gündeme taşıyan yeni bir platformdu. Türkiye'nin en kritik açıklarından biri uzun yıllar hava savunmasıydı. O açık sadece teknik değildi, stratejikti. Çünkü bir ülkenin hava sahasını koruyacak sistem dışarıdan geliyorsa, o sistemin siyasi şartları da gelir. Patriot görüşmeleri, S-400 krizi, F-35 programından çıkarılma ve CATSA yaptırımları aynı temel soruya bağlandı. Türkiye kendi hava sahasını hangi mimariyle koruyacak ve o mimarinin kontrolü kimde olacak? Türkiye'nin cevabı tek bir füze sistemi almak olmadı. Katmanlı hava savunma mimarisi kurmak oldu. Korkut alçak irtifada yakın koruma hattını, Sungur kısa menzilli savunmayı, Hisar A artı alçak irtifayı, Hisar O artı orta irtifayı, Siper ise uzun menzili temsil etti. Radar ağları, komuta kontrol merkezleri, elektronik harp sistemleri ve yeni nesil yakın savunma arayışları bu mimarinin tamamlayıcı unsurları haline geldi. Sürü İHA, kamikaze drone ve seyir füzesi tehdidine karşı lazer, mikrodalga ve yeni nesil savunma çözümleri artık bu yapının gelecekteki kritik başlıkları arasında yer alıyor. Bu yapı bugün çelik kubbe yaklaşımının temelini oluşturuyor. Burada hedef sadece bir füzeyi vurmak değildir. Hedef, tehdidi erken görmek, sınıflandırmak, önceliklendirmek, doğru katmana yönlendirmek ve en uygun maliyetli karşılığı vermektir. F-35 süreci Türkiye için sadece bir savaş uçağı meselesi değildi. Asıl mesele, kapalı bir hava gücü ekosistemine ne kadar bağımlı kalınacağıydı. F-35, dünyanın en gelişmiş savaş uçağı programlarından biri. Ama aynı zamanda yazılımı, bakım zinciri, görev bilgisayarı, sensör füzyonu, mühimmat entegrasyonu ve modernizasyon takvimiyle kapalı bir sistem. Türkiye'nin programdan çıkarılması şu soruyu görünür hale getirdi. En gelişmiş uçağı almak, o uçağın kaderine hakim olmak anlamına gelir mi? İşte Kaan burada devreye giriyor. Ama Kaan'ı abartmadan okumak gerekir. Kaan bugün büyük bir eşiği geçti ve gökyüzüne çıktı. Fakat motor meselesi programın en kritik başlıklarından biridir. Sensör füzyonu, düşük görünürlük, AESA radar, görev bilgisayarı, yazılım, mühimmat entegrasyonu ve seri üretim uzun yıllar sürecek alanlardır. Yine de Kaan'ın stratejik anlamı çok büyüktür. Çünkü Türkiye artık sadece hazır savaş uçağı almak istemiyor. Kendi savaş uçağı mimarisini kurmak istiyor. Bu sadece bir uçak projesi değildir. Motor projesidir, radar projesidir, yazılım projesidir, test altyapısı projesidir, mühimmat projesidir, malzeme bilimi projesidir ve insan kaynağı projesidir. Modern savaşta en tehlikeli güç her zaman en büyük patlamayı yapan sistem değildir. Bazen en tehlikeli güç, düşmanın sistemlerini kör eden güçtür. Radarını bozan, veri bağını kesen, GPS sinyalini yanıltan, komuta merkezini karıştıran ve sahadaki platformları tek bir ortak resme bağlayan güçtür.
Bu nedenle elektronik harp ve komuta kontrol, Türkiye'nin kurmaya çalıştığı mimarinin görünmeyen omurgasıdır. Koral gibi elektronik harp sistemleri sadece savunma aracı değildir. Düşmanın hava savunmasını, radarını ve iletişimini baskı altına alma aracıdır. Havelsan'ın komuta kontrol çözümleri, sahadaki unsurları ortak bir harekat resminde birleştirmeyi hedefler. Advent denizde gemileri birbirine bağlayan savaş yönetim aklıdır. Hakim ve benzeri hava komuta kontrol yaklaşımları, hava savunma mimarisinin beyni olarak düşünülmelidir. Çünkü tek tek platform üretmek başka şeydir, o platformları aynı görev ağı içinde konuşturmak başka şeydir. Bir İHA hedefi görür, bir radar tehdidi sınıflandırır, bir elektronik harp sistemi düşmanın bağlantısını bozar. Bir siper bataryası uzun menzilde devreye girer, bir Korkut yakın hatta son savunmayı yapar, bir gemi Advent üzerinden ortak resmi paylaşır ve bir kara unsuru sahadan veri gönderir. İşte sistemler sistemi dediğimiz şey budur. Türkiye'nin asıl sınavı artık sadece üretmek değildir. Bu sistemleri aynı mimari içinde konuşturmak, hızlandırmak ve savaş alanında sürdürülebilir kılmaktır. Sonuç olarak bugün Türkiye'nin savunma sanayine bakarken sadece ürün listesi saymak büyük hata olur. Asıl mesele, bu ürünlerin tek tek varlığı değil, hangi boşluğun yerine konumlandığıdır. Amerika Birleşik Devletleri ambargosu hava gücü ve lojistik bağımlılığını gösterdi. İsrail tecrübesi İHA, sensör, bakım ve istihbarat bağımlılığını görünür hale getirdi. Avrupa kısıtlamaları motor, transmisyon ve kritik alt sistemlerin platform kaderini nasıl belirlediğini gösterdi. T-129 Atak ihracat sorunu, helikopterde motor lisansı olmadan ihracat bağımsızlığının sınırlı kalacağını ortaya koydu. F-35 süreci ise kapalı hava gücü ekosistemlerinin siyasi riskini gösterdi. Türkiye'nin cevabı artık daha net. Havada insansız sistemler, savaş uçağı, eğitim uçağı, mühimmat, radar ve hava savunma ağı gelişiyor. Karada tank, zırhlı araç, topçu, tank savar, güç grubu, yakın hava savunma ve elektronik harp mimarisi derinleşiyor. Denizde milli gemi, savaş yönetim sistemi, sonar, deniz hava savunması, insansız deniz araçları ve denizden hava gücü aktarımı öne çıkıyor. Helikopterde Atak tecrübesinden Gökbey ve TS-1400'e uzanan döner kanat ekosistemi kuruluyor. Elektronik harpte ise radar, veri bağı, komuta kontrol ve düşman sistemlerini, baskılama kabiliyeti aynı büyük mimarinin parçaları haline geliyor. Bu tabloya birlikte bakıldığında, Türkiye'yi artık sadece savunma ürünü geliştiren bir ülke olarak tanımlamak eksik kalır. Daha doğru ifade şudur. Türkiye, kara, hava, deniz, helikopter, elektronik harp ve komuta kontrol unsurlarını aynı savunma mimarisi içinde birleştirmeye çalışan sayılı ülkelerden biri haline gelmiştir. Elbette bu dönüşüm tamamlanmış değildir. Motor, çip, ileri malzeme, sensör füzyonu, seri üretim ve test altyapısı önemli geliştirilmesi gereken sistemler olarak önümüze çıkıyor. Ama denklem değişmiştir. Bir asır önce soru şuydu. Bize kim silah verecek? Bugün soru artık şudur. Biz hangi sistemi, hangi hızda, hangi derinlikte ve hangi mimariyle kuracağız? Peki sizce Türkiye'nin önündeki en kritik eşik hangisi? Yerli motor mu, çip ve elektronik bağımsızlığı mı, seri üretim kapasitesi mi, yoksa bütün bu sistemleri tek bir komuta kontrol mimarisinde birleştirmek mi? Yorumlarda buluşalım. Eğer siz de savunma sanayini sloganlarla değil, açık kaynaklı stratejik analizlerle takip etmek istiyorsanız, Stratejik Odak ailemize katılmayı unutmayın. Bir sonraki analizde, bu dönüşümün askeri, teknolojik ve jeopolitik sonuçlarını birlikte okumaya devam edeceğiz.